Günaydın, günaydın, günaydın. Midilli Adası'ndan herkese selamlar arkadaşlar. Midilli Vlog'una hepiniz hoş geldiniz. Günübirlik olarak Midilli Adası'nda ne yapabilirsiniz? Araç nasıl kiralarsınız? Aynı zamanda kapı vizesiyle Midilli Adası'na nasıl gelebilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim size. Ama ilk önce biraz şöyle adayı bir turlayayım. Sizin için bir de girerken gümrükte böyle Duty Free'yi çektim. Free Shop'u çektim, oradaki fiyatları çektim. Onları da böyle hemen şu an inceliyoruz. Evet, şöyle inceledikten sonra şimdi hemen size buraya nasıl geldik ondan bahsedeyim. Biz dün İstanbul'dan yola çıktık. Ayvalık'a geldik. Gelir gelmez hemen saat 6 gibi biletimizi aldık. Jalem tur var. Jalem turdan aldık. 45 dakikada en hızlı feribot o diye söylediler. Oradan biletimizi aldık. Artık sabah erkenden saat 7.30'da limanda olduk. Limandan sonra bir gümrük vergisi var burada 140 TL. Onu ödedik. Yurt dışı çıkış harcını ödedik. Ardından gemimize bindik. Yani vapurumuza bindik. Vapurla birlikte yaklaşık 45-50 dakikalık bir süre zarfında Midilli Adası'na ayak bastık. Biz arabayı dün online üzerinden rezervasyon yaptırdık. Lesvos Rent-A-Car diye geçiyor. Hemen limandan çıktığınızda sağa doğru böyle bir yokuş var. O yokuşa gittiğinizde hemen eczanenin yanındaki Lesvos Rent-A-Car. Oradan günlük 42 euroya bir araç kiraladık. Aracımızı hemen gittik oradan aldık vesaire falan. Yalnız sadece şöyle bir şey var. Biz otomatik bir araç gördük. Otomatik aracı biz orada kiraladık. Görerek bir tane Mazda vardı otomatik olarak. Biz onu kiraladık. Meğersem yanında işte opsiyonda olabilir bilmem ne vesaire falan yazıyormuş. Onu biz görmedik. Yani ben görmedim açıkçası öyle bir şeyi. Neyse adam bize normal vites verdi. Başka elinde otomatik araç yokmuş. Eğer siz rezervasyon yapacaksanız onlara dikkat edin. Otomatik olduğunu belirtin. Orada öyle bir seçenek varmış. Ben görmedim ya da notlara da yazılabilir. Çünkü notlar kısmı vardı. Otomatik bir araç. Orada sadece o otomatik kısmına dikkat edebilirsiniz. Otomatik araç alacaklar için bu önemli. Aynı zamanda kapı vizesiyle alakalı. Kapı vizesiyle alakalı da şöyle bir durum var burada. Ben normal Schengen vizem olduğu için rahatça giriş yapabildim ama kapı vizesi olanlarda da yaklaşık böyle 4-5 gün önceden bileti aldığınız tur ofisine kapı vizesine başvuracağınızı söylüyorsunuz. Onlar size bir evrak listesi veriyor. O evrak listesini işte bu tur yerine gönderiyorsunuz. Yani biletinizi aldığınız yere, feribot biletini aldığınız yere bildiriyorsunuz. O feribot biletini aldığınız yer tüm işlemleri hallediyor. Yunan girişinde de zaten size söylüyorlar kapı vizesi diye adam orada bağırıyor. Kapı vizesiyle birlikte gidiyorsunuz. Evraklarınızı oraya teslim ediyorsunuz. Onaylanıp kapı vizesiyle gelebiliyorsunuz. Ama bana sorarsanız kapı vizesi mantıklı mı? Eğer hani vizeniz yoksa geçmek istiyorsanız okey mantıklı olabilir ama bence fiyatı çok yüksek. Çünkü 60 euro gibi bir fiyattı galiba kapı vizesi. Sadece o girdiğiniz ada için geçerli. Başka adayı gezemiyorsunuz ve 10 günlük bir vize veriyor. O yüzden 60 euro ona vereceğinizde 90 euro gidin normal bir vizeye başvurun. Çok daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Evet, araç kiralamayı anlattık, kapı vizesini anlattık. Şimdi ise Molivos denilen bir yere geldik. Molivos'ta yaklaşık bizim indiğimiz Mytilini limanına yaklaşık 1 saat kadar uzaklıkta olan bir yer. Arabayı kiraladık. Biz direkt hemen en uzak Molivos'a gelelim dedik. Buradan Petra'ya geçeceğiz. Petra'dan sonra da Midilli merkezine geri döneceğiz. Çünkü biraz da orayı gezelim istedik ama şimdi saatler vesaire falan yolları falan bilmediğimiz için o yüzden dedik en uzak yerden başlayalım. Daha sonra yavaş yavaş adanın merkezine doğru yani vapurumuzun kalkacağı noktaya doğru devam edelim diye. Umarım her şeyi size güzelce anlatmışımdır. Çok da hızlı konuşmamışımdır diye düşünüyorum. Şimdilik böyle. Biz hemen çıktık alelacele hemen arabayı dedik şey yapalım. Çünkü yolları bilmediğimiz için hemen dedik Molivos'a gidelim. Çünkü yani 1,5 saat falan gösteriyordu arabayla. Biz yaklaşık 1 saat 10 dakikada falan Molivos'a gelmiş bulunduk. Molivos gerçekten çok güzel bir şey. Eğer drone'a izin verirlerse drone'u burada kaldırıp size de göstermeye çalışacağım. Böyle şimdi restoranların olduğu bölümde devam ediyoruz. Molivos, Midilli'nin en güzel köşelerinden biri. Tepeye kurulu Bizans Kalesi, dar taş sokakları ve limandaki renkli tekneleriyle tam bir huzur adresi.
Gün batımında kaleden izlenen manzara gerçekten nefes kesici. Sahildeki tavernalarda mis gibi Yunan yemeklerini tadabilir, küçük butiklerde ve sanat galerilerinde keyifli vakit geçirebilirsiniz. Tarih, manzara ve huzur arayanlar için Molivos mükemmel bir kaçış noktası. Şimdi Molivos'ta limanın olduğu kısma geldik. Bu limanda bir sürü böyle restoranlar, işte tavernalar, kafeler var. Şuradaki kırmızı olan, kırmızı pencereli yer Oktopus denilen bir restoran. Buranın en meşhur restoranlarından bir tanesiymiş. Rezervasyon yaptırırsanız çok iyi olur. Çünkü bazen sıkıntı olabiliyormuş burada. O yüzden rezervasyon yaptırın mutlaka. Sanırım WhatsApp üzerinden değil de Instagram üzerinden rezervasyon kabul ediyorlar diye biliyorum. Böylele gelirseniz orayı da deneyebilirsiniz burada. Akşam eğlencesi vesaire de falan güzel oluyormuş, kalabalık oluyormuş buraları. Ama tabii biz akşama kalmayacağımız günübirlik geldiğimiz için o yüzden oraya gidemeyeceğiz. Bakın hemen Molivos da böyle arkamda. Evet, şimdi hemen bu meşhur Oktopus restoranının yanındaki Seahorse denilen bir kafeye geldik. Burada hemen Yunan frappelerimizi söyledik. Deniz kenarına karşı şöyle oturup Yunan frappelerimizi yudumluyoruz. Ardından biraz daha burada gezip daha sonra da Petra'ya gideceğiz. Petra'yı biraz gezip sonra kilisede görüşmek üzere. Güzel, sessiz, sakin bir ada. Bir de bugün de pazar olduğu için de ekstra sessiz ve sakin. Bu arada bu adaya ilk gelişim. Ama o kadar iyi araştırdım ki her şeyi biliyormuşum gibi yani. Sanki önceden 10 kere gelmişim gibi. Yeri de gelmişken YouTube kanalını takip edip bildirimi her şeyi açıp altına bol bol yorum yapıp daha sonra da Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim. Instagram'da Gezgin Bir Şef, web sitede Gezgin Bir Şef, YouTube kanalında Gezgin Bir Şef, her şey Gezgin Bir Şef. Eğer Midilli ile ilgili sorunuz olursa ya da başka şeylerle ilgili de sorunuz olursa videonun altına yorum olarak yazın. Ben size seve seve cevaplarım. Aynı zamanda Instagram DM'den de yazabilirsiniz. Oradan da çoğu kişiye cevap veriyorum zaten. Böylele o zaman gezimiz devam ediyor. Evet, şimdi Molivos'un kalesine geldik. Buranın normalde girişi 3 euro ama bizden bugün para almadılar. Dediler ki bugün free, bugün para almıyoruz. O yüzden biz de şimdi kaleye geldik. Pazar günü olduğu için para almıyorlarmış. Biz de şimdi kaleye geldik, kaleyi geziyoruz. Ardından Petra'ya doğru devam edeceğiz. Tabii kale biraz yorucu ama bu arada merkezden 7 dakikalık bir araba mesafesinde kaleye gelmiş bulunuyoruz. Bu arada drone'u burada kaldırırım diye düşünmüştüm ama çok rüzgarlı. O yüzden drone kaldırmak biraz tehlikeli. O yüzden drone'u kaldırmamın zaten drone gibi bir manzarası var şu an kaleye geldiğinizde. Bir de kalenin hemen girişinde böyle ufak bir kafe var. Full deniz manzaralı, böyle Molivos'a tepeden bakabileceğiniz. Burada güzel güzel kahvelerinizi içebilirsiniz aynı zamanda. Evet, şu an Molivos'ta kaledeyiz. Kaleyi keşfediyoruz arkadaşlar. Manzara inanılmaz. Manzara çok iyi. Vallahi manzara güzel. Şöyle hemen kameraman arkadaşım da yardımcı olursa manzaramız. Manzarayla bir de beni çek. Bir de böyle çek.
Evet, bakın size yukarıda bahsettiğim kafe de burası. Burada böyle bir şeyler içebilirsiniz. Manzarası da hemen şu arkamda gördüğünüz yer. Evet, ikinci durağımız Petra'ya geldik. Şimdi burada kiliseye çıkmaya çalışıyoruz. Bu kilisenin yaklaşık bir 114-115 basamağı var. Biraz zorlu bir yol. Bakın şu tepedeki kiliseye çıkacağız şimdi. Evet, kiliseye geldik, kiliseyi gezdik. Kilisenin bir de hemen böyle güzel bir manzarası var. Tüm Petra'yı bu şekilde görebiliyorsunuz. Ve tepe gerçekten güzel esiyor. Yani hemen şurada şöyle yorgunluğunuzu atabilirsiniz 114 basamak çıktıktan sonra. Petra Midilli Adası'nın şirin ve huzurlu köylerinden biri. Kasabanın merkezindeki yüksek kaya üzerine inşa edilmiş Panagia Gilikofilisa Kilisesi muhteşem manzarası ve tarihiyle biliniyor. Petra'nın sahili ise uzun, temiz kumsallarıyla denize girmek için harika bir yer. Sahil boyunca sıralanmış tavernalar ve kafelerde oturup denizin tadını çıkarabilirsiniz. Buranın sakin atmosferi, tarihi kokusu ve doğal güzellikleriyle tam anlamıyla dinlenmek ve keşfetmek isteyenler için mükemmel bir seçenek. Diğer kiliseden aşağı doğru inerken şöyle ufak bir kilise gördük. Buraya dedik ki gelmişken görelim. Şimdi artık karnımız çok acıktı, yemek yemeye gidiyoruz. Evet, yemek için kadın kooperatiflerine geldik. Buranın manzarası gerçekten güzel. Bakar mısın? Hemen şöyle bir yer. Bende hiçbir şey yok. Şöyle bakın. Manzara böyle. Şimdi yemeklerimiz de gelsin. Size onları da göstereceğim. Hangisi abi? Şunu bir dene. Nasıl ama? Evet, şimdi buranın en meşhurlarından bir tanesi. Şu kabak çiçeği dolması. Böyle bir de kızartıyorlar daha sonradan. Bizdekinden bir tık daha farklı. Burayı çok övmüşlerdi. Bu lezzeti özellikle deneyindi. Bunu deneyeceğiz. Bir diğer lezzeti de böyle şarap soslu ahtapotu. Böyle göstereyim size. Şimdi bunların tadına bakıyoruz. Bu arada biz karidesli saganaki söyledik, Yunan salatası söyledik, patates kızartması söyledik. Ondan sonra bu kızartma olan kabaktan söyledik. Bir de şarap soslu ahtapot söyledik. Bir de küçük uzomuz var. Onu da unutmadım. Pulamari var. Küçük. Oo. Şu bakın kabak çiçeğin içi böyle peynirli. İçerisini peynirle doldurup kızartıyorlar. Sadece peynir var. Bayağı güzel bu arada. Şimdi de bu şarap soslu ahtapottan da bakıyorum. Ahtapot beni yordu bugün. Niye Bakalım. yordu bilmiyorum. O da böyle. Yani şarap soslu ahtapot çok benlik değil. Ben zaten çok fazla deniz ürünlerini seven bir insan da değilim ama kabak çiçeği kızartmasına bayıldım. Gerçekten çok lezzetli.
Evet, şimdi güzelce yemeklerimizi yedik kadın kooperatifinde. Şu arkamda gördüğünüz yer bakın. Kadın kooperatifi diyemedim. Kadın kooperatifinde yemeğimizi yedik. Tüm hepsi 51 euro tuttu. Kabak çiğini o kadar çok beğendik ki ondan bir tane daha söyledik ve bir tane daha yedik. Şimdi de yol üstünde gyrosçu vardı. Çok güzel koktu gyros. Dedik ki onu da bir yiyelim. Şimdi de gyros yemeye gidiyoruz. Oradan da artık dönüşe doğru devam edeceğiz. Bir de Termi diye bir yer var. Yol üzerinde eğer vaktimiz kalırsa Termi'ye de uğrayacağız. Durumlar böyle. Şimdi yemeğimizi yedik ama üstüne tekrardan bir gyros deneyelim dedik. Gyros yiyelim dedik. Kalderimi denilen bir yere geldik. Hemen bu az önce kooperatif yerinin ama 50 metre ilerisinde olan bir yer. Böyle kiliseye doğru çıkarken hemen sağınızda kalıyor. Burası bizim çok hoşumuza gitmişti. Bayağı da kalabalık ve güzel gözüküyordu. O yüzden dedik ki burada bir gyros deneyelim. Biz de burada bir gyros söyledik. Cacıklı, cacikili. Böyle bakalım nasıl gelecek şimdi. Evet Seda Hanım, nasıl beğendiniz mi gyrosu? Ağzım dolu. Bari kafa salla şöyle falan yap. Evet Seda da beğendiğine göre gyrosu burası da onaylandı. Siz de gelirseniz burada gyros deneyebilirsiniz, Yunan döneri. Bu arada hem et var, hem tavuk var, hem de domuz var. Ben domuzlusunu sevmiyorum, o yüzden tavuklusu daha güzel. İçerisine ketçap, mayonez falan eklettirmiyorum. Domates, soğan, marul. Ondan sonra bir de cacık ekletiyorum içerisinde. Mükemmel oluyor. Ve ekmeği de gerçekten yumuşacık ve güzeldi yani gyros. Size tavsiye. Bak nasıl gömüyor hemen yandan. Bir de bakın şöyle bira söyledik. Mitos. Biliyorsunuz ki Yunanistan'da olmazsa olmaz favorilerimden bir tanesi daha. Mitos bira. Böyleli. Şimdi artık yavaş yavaş dönüş yoluna geçeceğiz. Petra maceramız burada son buluyor. Ama yol üzerinde eğer vaktimiz olursa giderken Termi'ye uğrayacağız. Termi'yi de şöyle bir görüp ardından merkezde biraz dolaşıp belki bir alışveriş yapıp daha sonra da Ayvalık'a geri döneceğiz. Evet, artık Petra'da da güzel vaktimizi geçirdik. Üst üste 2 tane yemeğimizi de yedik. Güzelce dinlendik. Şimdi artık Termi'ye doğru devam ediyoruz. Dediğim gibi eğer vaktimiz olursa yol çünkü biraz virajlı, bazen bir de tek şerit yollar. Bir gidiş bir geliş. Araya böyle otobüs girince bayağı yavaşlıyorsunuz. Eğer vaktimiz olursa dediğim gibi Termi'ye uğrayacağız. Eğer baktık yolda çok vakit kaybettik. Ama direkt merkeze geçeceğiz adanın. Arabayı saat 5'te teslim edeceğiz. Daha sonra da 5.45'te de vapurumuz var. Vapurla birlikte Ayvalık'a geri döneceğiz. Burası da güzel, şirin, eğlenceli. İnsanları da bayağı tatlı. Yanımızda bir teyze vardı. Onunla merhabalaştık falan, böyle bir baktı. Devamlı güler yüzdü falan. Böyleli. Burası da bayağı güzel ya. Burada daha çok oteller var. Bu arada otel fiyatları da 50 ile 150 euro arasında falan değişiyor. Artık bütçenize göre her türlü oteli burada bulabiliyorsunuz. Bu arada hemen adada araç kiralamazsanız eğer ulaşım nasıl yaparsınız biraz da ondan bahsedeyim. Otobüse de gelebilirsiniz. Diğer günler saat 10'da başlıyor, akşam 6'da. Her saat başı bir otobüs var. Eğer pazar günü gelirseniz sabah 10'da var. Milivos'a geliyor. Milivos'a geliyor buradan. Saat 10'daki otobüs. Ve saat 3'te de Milivos'tan merkeze doğru devam ediyor. Aklınızda bulunsun eğer otobüste gelirseniz. Şimdi biz Termi'ye devam ediyoruz. Şimdi biz Termi'ye geldik. Buralarda bir kilise vardı. Termi'de bir kilise arıyoruz ama kiliseyi bulamadık. Biz de böyle bir yer gördük. Dedik ki burada bir duralım. Neyse, Termi bizi çok sarmadı galiba. Bir de burada çok fazla vakit de kaybetmek istemiyoruz. O yüzden şimdi merkeze doğru devam ediyoruz arkadaşlar.
Termi'ye gelirseniz vaktinizi ayırın, biraz yollar karışık. O yüzden dedik ki biz çok uğraşmayalım. Hadi dedik gidelim böyle. Yani Termi olmadı. Öbür tarafları o kadar güzel güzel gezdik. Merkeze zamanımız kalmadı resmen. O yüzden şimdi burayı da şöyle bir hızlı gezip meşhur alışveriş caddesi Ermi var. Ermi'ye gideceğim. Ondan sonra orayı size böyle bir göstereceğim. Bir bakalım etrafta neler var neler yok. Ondan sonra artık vapura bineceğiz. Yani gemimize bineceğiz, feribota. İnanılmaz bu arada kuyruk var. Yani tabii doğal olarak herkes cuma günü gelip pazar günü döndüğü için dönüş kuyruğu inanılmaz yoğun. O yüzden dedik ki normalde 5.45'teydi ama büyük ihtimalle 6'ya 6.30 falan bulur bizim geri dönmemiz. Böyle şimdi hemen hızlı size bir merkezi gezdiriyorum. Ondan sonra artık Ayvalık'ta görüşürüz. Mitilini, Midilli Adası'nın başkenti ve en büyük şehri. Tarihi kaleleri, Osmanlı ve Bizans yapılarıyla dolu bu şehir hem kültürel hem de deniz keyfi sunuyor. Sahil boyunca sıralanan restoranlar, kafeler ve ünlü uzusu ile lezzetli bir mola verebilirsiniz. Mitilini hem tarihi dokusu hem de canlı atmosferiyle adayı keşfetmeye başlamak için harika bir nokta. Tabii bir de bugün pazar olduğu için her yer kapalı. O yüzden caddede tek başıma dolanıyorum. Diğerleri yürümek istemediler, onlar kaldılar orada. Yani tabii bugün pazar olduğu için dediğim gibi her yer kapalı. O yüzden tek başıma dolanıyorum ben burada. Şimdi artık limana doğru devam edelim. Burayı da böyle biraz gördük. Yani pazar olduğu için bu taraflar daha sakin oluyor. O yüzden en son hani dedik ki buraya bırakalım ama gerçekten değil ki en sona bırakmış. Çünkü gerçekten hiçbir şey yok. Yani yoruldum da biraz. Şimdi bakın bir şey diyeceğim. Yani o kadar şey geçti ki inanılmaz derecede bir sıra bekledik. Saat 17.45 diyordu. Biz 6.45'te hala sıradaydık. Deli gibi bir sıra vardı. Şu an ne yaptığımızı, nasıl geçtiğini falan bilmiyoruz. Zaten bir de şöyle bir şey var. Bak bizim millete de sinirlendim şimdi. O şeyden iniyoruz ya hemen. Millet nasıl koşturuyor ya birbirini eziyorlar ya. Bunlara gerek var mı gerçekten bu kadar böyle birbirinizi ezerek koşmayın? Birileri orada düşüyor, birileri orada şey yapıyor falan. Ya böyle bir şey gerek var mı gerçekten? Bak çok sinirlendim. O kadar şey ki ortalık yani zaten gitmesen seni iktire sokuyorlar falan yani böyle. Öyle bir alandı. Neyse Midilli maceramız burada bitti arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bir sorunuz, bir kusurumuz vesaire falan olduysa hepsini yorumların altına yazın. Ben onları okuyacağım ve size elimden geldiğince destek olmaya çalışacağım. Arabayla ilgili olur, işte orada araba kiralamayla ilgili olur, kapıda vizeyle ilgili olur. Hepsini size cevaplamaya çalışırım. Şimdilik böyle. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki vlogda, bir sonraki macerada görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.